Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok kolay çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Desenlerim için de siyah, sarı ve yeşil olmak üzere 3 tane normal patiklik ipim mevcut. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok kolay bir model. Örgü, patik bilmeyen herkesin rahatlıkla yapabileceği bir patik oldu. Patiğimiz bu şekilde. Patiğimizin tabanı da yine böyle. Gördüğünüz üzere patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Ayağı saran çok güzel, çok şık, kullanışlı bir model oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hemen şu kenardan başlayacağız. Krem ipimiz ile ana renk ipimiz ile 22 ilmek olarak öncelikle bu şekilde 22 ilmeğimi atıyorum. 3. ilmeğim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmeğimi attım. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşayı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım hanımlar. Devamındaki ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde patiğimizde baştan sona düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine düz ördüm. Şimdi geri döndük. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde bakın bir diş haroşamız oluştu. Bir diş haroşam var. Bu şekilde krem ipim ile haroşalarıma devam edeceğim. Ön yüzde tekrar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa düşüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi düz örüyorum. Böylece ön yüze bir diş haroşamız daha düşüyor. Patiğimizin kenar bölümünde hanımlar yapacağımız işlem böyle. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri döndüğümüzde burada 2 diş haroşamız oluştu. Bu aşamada hanımlar size hemen mezura ile patiğimizin eninin ölçüsünü vereceğim. İlmek sayınızı ona göre belirlersiniz. Bakın bir uçtan bir uca şöyle gelmeden açmadan şöyle ölçüyorum. Patiğimizin bu kenarı 7 santim. Evet, şöyle baktığımızda 7 santim. Ben bu patiğimin şu kenar bölümüne toplamda 22 diş, 22 sıra haroşa ördüm hanımlar. 22 sıra haroşamdan sonra sizlere tekrar mezura ile ölçüyü de vereceğim. Ona göre patiğinizi büyük ya da küçük yapmak isterseniz o mezuradaki ölçüye göre haroşa sayılarını azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Şimdi hemen ben bu bölüme 22 haroşamı tamamlayıp geliyorum. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ben buraya toplamda 22 diş yani 22 sıra haroşamı ördüm geldim. Sizlere hemen ölçümü de burada vereceğim. Bakın hanımlar, 22 diş haroşa örünce ölçüm burası 9 santim oldu. Patiği daha büyük yapmak isteyenler yani 40-41 numara yapmak isteyenler buraya 10 santim yapabilir. 35-36 numara yapmak isteyenler de 8 santim olarak örebilirler bu bölümü. Artık 8 santim kaç haroşa olacaksa ölçüyü ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi patiğimizin önündeki şu desene geçeceğiz. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dilim var. Ve her bir dilim 8 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi dilimimizin ilk sırasını yapacağız. Birinci sıradayız. Bu defa hanımlar en son bakın arka yüzde İpimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmedim.
ön yüzde renk geçişi yapacağım zamanlarda sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi modelde ilk sıramız. Renk geçişim olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlayacağım şöyle. İlk dilimi yapıyoruz. Dilimimizde birinci sıramız. İlk ilmeğimi ördükten sonra hemen ikinciyi de örüyorum. İpimin ucunu burada şöyle kendine düğümleyeceğim. Modelimizin ilk sırasında hanımlar, ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar siyah ipimiz ile örüyorum. Sizler dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Dilediğiniz renkleri kombinleyebilirsiniz. Elinizdeki artık ipleri de değerlendirmiş olursunuz. Modelli tarafa zaten çok az ip gidiyor. Bu şekilde ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine düz, yani haroşa olarak örüyorum. Modelimizin ilk sırasında bir diş haroşamızı örüyoruz siyah ipimiz ile. Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bu defa hanımlar yeşil ipimi ekleyeceğim. Modelde ikinci sıramız. Yine renk geçişim olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra yeşil ipimi de düğümleyeceğim. Artık diğer dilimlerde ipimizi kesmeyeceğiz. Düğümleme işlemi yok. Aynı iple ön bölümü tamamlayacağız artık aynı iplerle. Şu 2 ilmek örmüştüm. Şu 3. ilmeğim. 4. ilmeğim. Şu ucunu da gizleyerek götürüyorum. Arkada gizlenmiş oluyor. Burada 5 ilmek oldu. 6, 7. Yeşil ipim ile 7 ilmek ördüm. Bu defa geri dönüyorum. Kalan ilmeklerimi örmedim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine düz örüyorum. Devamındaki ilmeklerimi de yine haroşa örüyorum. Modelimizin ikinci sırası da böyle. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İpimi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmedim. Tekrardan ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde üçüncü sıramız. Bu sıramızda krem ipimi kullanacağım. Şöyle krem ipimi alıyorum. Bu şekilde. İlk ilmeğimi bu defa örerek başladım. Renk geçişi olduğu için. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Krem ipim ile 9 ilmek ördüm, geri dönüyorum. Modelimizin 3. sırasında da 9 krem ördük, geri döndük. Yine ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde haroşa örüyorum. Tekrardan ipi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Geri döndük hanımlar. Şimdi ön yüzde ve modelimizde 4. sıradayız. 4. sıramızda da sarı ipimi ekleyeceğim. Şöyle sarı ipimi alıyorum. Bu şekilde. Sarı ipimle devam edeceğim. Kenar ilmeğini ördükten sonra yine burada da şu ikinci ilmeğimi örüyorum. Sarı ipimin ucunu da yine düğümleyeceğim buraya. Modelde 4. sıramızda sarı ipimizi kullanıyorum. Buraya hanımlar sarı ipim ile 11 ilmek öreceğim. Şu 2 ilmek örmüştüm. 3. Yine ipimin ucunu gizleyerek götürüyorum. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 adet ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum yine. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Yeniden ön yüzde modelde 5. sıradayız. 5. sıramda tekrar siyah ipimi alıyorum. Bu şekilde siyahımı aldım. Bakın siyah, yeşil, krem, sarı. Tekrardan siyaha geçtik. Siyah ipimi aldım. Siyah ipim ile 13 ilmek siyah öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 siyahtan sonra hanımlar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine düz ördüm. Yine diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 5. sıramız da bu şekildeydi. Yine ipimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Modelde ilk 5 sıramızı hanımlar bu şekilde tamamladık.
Evet, şimdi de 6. sıramız. Yeşil ipimi alıyorum. Bakın siyahtan sonra yeşilimiz var. 6. sıramızda da hanımlar yeşil ipim ile şu kenar ilmeğimi örerek başladım. 15 ilmek öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de yeşil ipim ile örüyorum. 6. sıramız da bu şekilde. Tekrardan ipi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Bakın yeşilden sonra burada kremimiz var. Aynı sırayı takip edeceğiz. Her seferinde ilmek sayıları da buradaki ikişer ikişer artıyor. En son yeşil ile 15 ilmek örmüştüm. Şimdi krem ile 17 ilmek öreceğim. Bakın şu ip geçişlerinde ipleri de çok bu kenar bölümlerde sıkıştırmayalım hanımlar. Esnek dursun. Yoksa model gergin durur. Şu ikinci ilmeklerimi krem ipimle örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. 7. sıramızda bu şekilde örülüyor. İpi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. 8. ve sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. Bakın kremden sonra sarımız vardı. Hemen sarı ipimi alıyorum. Sonuncu sıramız. En son krem ile 17 ilmek örmüştük. Sarı ile 2 ilmek daha artıyor. 19 ilmek öreceğim. Şimdi bakın sarı ipimi gerdirmeden aldım. Bu şekilde 19 adet ilmeği örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bakın son 3 ilmek kaldı. Onu örmüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. İlk dilimimizi böylece tamamlamış olduk hanımlar. Toplamda 5 dilimimiz var. İlk dilimimiz bu şekilde. Diğer dilimlerde yine ilk dilimle aynı şekilde yapılıyor. Tekrar sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Evet, bakın ilk dilimimiz bu şekildeydi. Şöyle. Şimdi modelimizin ikinci dilimine başlayacağız. İlk dilimi nasıl yaptıysak ikincisini de aynı şekilde yapacağız hanımlar. İkinci dilimde aynı şekilde örülüyor. İlk dilimde ne yapmıştık? Bakın 1. sıra. Modeli sil baştan geçiyoruz. Siyah ipimiz ile bir diş haroşa örüyoruz. İlmeklerimizin tamamını örüyoruz. İkinci dilime geçtik. Modelde yine 1. sıramız. İlmeklerimin hepsini siyah ipim ile haroşa örüyorum ilk sıramda. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar yine ilmeklerimi, kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. İkinci dilimin ilk sırasını da bu şekilde yapmış oluyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi şöyle örmedim. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Modelde 2. sıramız. 2. sıramızda yeşil ipimizi alıyorum elime. Yapacağımız işlem şu. Yeşil ipim ile 7 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Yine diğerlerini düz haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi yine örmedim. Tekrar geri döndüm. Ön yüzde modelde 3. sıramız. 3. sıramda tekrar kremimi alıyorum. Bu sıramızda da 9 tane krem öreceğim. Tek tek ilmekleri her seferinde saymaya gerek yok hanımlar. 7 tane yeşil vardı. 7 yeşile kadar ilmeklerimi örüyorum. Ardından hemen yanına 2 ilmek daha ördüm. 9 oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde 9 krem ilmeğimi haroşa örüyorum. Model bu şekilde devam ediyor hanımlar. Ya sonuncu ilmeğimi örmedim.
Tekrardan ön yüzdeyim. Modelimde 3. sıramı yapacağım. 3. sıramızda hanımlar şöyle tekrar pardon 4. sıramız, ilki siyah, ikinci yeşil, 3. krem. 4. modelimde de şöyle sarı ipimi alıyorum. Burada 9 tane krem vardı. Öncelikle 9 kremimi öreceğim. Sonra 2 tane daha öreceğim. 11 olacak. 11 ilmek sarı öreceğiz buraya. Şu 9'uncuydu. 10, 11. Geri dönüyorum. 11 sarıdan sonra geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa örüyorum. Tekrar ön yüzde modelde 5. sıramız. Bu 5. sıramızda tekrardan şöyle siyah ipimi alıyorum. Şimdi de 13 siyah öreceğim. Öncelikle buradaki 11 sarıyı öreceğim. Sonra 2 ilmek daha siyah ipimle öreceğim. 13 siyahımız olacak. 11 sarımı ördüm. Hemen yanına 2 ilmek daha örüyorum. Böylece hanımlar 13 siyah ördük. Geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimi haroşa öreceğim. İlk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. İlmeklerimi örüyorum. 5. sıramız bu şekildeydi. Burada hanımlar sonuncu ilmeğimi yine örmeden aldım. Tekrar ön yüzde bu defa modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda da yeşil ipimi alıyorum. 15 yeşil ilmek örüp döneceğim. 15 yeşil. Şu 2, 3, 4, şu 5. yeşil ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek yeşil ördükten sonra geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizde 6. sıramız, 2. dilimimizin 6. sırası oluyor. Kafanız karışmasın diye 2 dilimi de baştan sona göstermek istedim. Tekrar sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ön yüzde modelde 7. sıradayız. Şimdi de krem ipimi aldım. 17 tane krem öreceğim. Bu şekilde ilk ilmeğimi örerek başladım. Burada 15 yeşilim vardı. 15 yeşilimi ördükten sonra 2 ilmek daha öreceğim. Böylece 17 olacak. Bakın yeşillerimi ördüm. Hemen yanına 2 ilmek daha örüyorum. 17 krem oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar ilk ilmeğimi örerek başladım. İlmeklerimi haroşa örüyorum. 7. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Bu şekilde. Yine tekrar ipi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Tekrardan ön yüzdeyiz. Modelimizde 8. ve sonuncu sıramız, sarı ipimizle devam edeceğiz. Şimdi de 19 ilmek sarı öreceğim. Geri döneceğim hanımlar. 19 ilmek sarı. Kremlerimin sayısı 17 idi. Kremlerime kadar 17 ilmeğimi sarı ipimle öreceğim. Bu şekilde. Şu kremlerime kadar ördüm. 2 ilmek daha örüyorum. 19 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Böylece hanımlar 2. dilimimizi de tamamlamış olduk. Ön yüzde hemen ilk 2 dilimi nasıl yaptıysak 3. dilime de aynı şekilde başlayacağız. Bakın. İlk 2 dilim böyleydi. Şimdi 3. dilime de aynı şekilde başlayacağız. Yani ilmeklerin tamamını siyah ile öreceğiz. 1. sıramız olacak. Sonrasında tekrar 7 yeşil öreceğiz. 9 krem öreceğiz, döneceğiz. İşte 11 tane sarı öreceğiz, döneceğiz. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Bu şekilde bakın şu 2 tane tam siyahın arası 1 dilim oldu. Şimdi buraya bir diş siyah haroşa öreceğiz. Burası 2 dilim olacak. 2. dilim tam net görünecek. Sonra 3, 4, 5 diye devam edecek. Şimdi aynı şekilde hanımlar buraya 3 dilim daha örmeniz gerekiyor. Dediğim gibi burada toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 tane dilimimiz var. Şimdi 5 dilimimizi hanımlar tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte patiğimizin diğer kenarına geçiş yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu ön bölümüne toplamda 5 tane dilimimi yaptım. Bakın şurası 1. dilim, şu 2, şu 3, şu 4, şu da 5. dilimimiz. Şimdi 5. dilimimizi bitirdikten sonra hanımlar bir diş haroşa öreceğiz siyah ipimiz ile. Hemen şuradan siyahımı alıyorum. Bakın burada yeşil ile işim kalmadığı için yeşilimi kestim. Hemen şuraya 2 tane siyahımı ördükten sonra
Bu sarı ipimi de keseceğim çünkü renkli iplerimizle işimiz bitti. Şöyle sarıyı çekiyorum. Hemen patiğim sökülmesin diye bu ipimin ucunu siyahıma düğümleyeceğim sarıyı. Buraya siyah ipimiz ile hanımlar bir diş haroşa öreceğiz. Bu şekilde. Bir diş haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi siyah ipim ile öreceğim. Çünkü model kapansın diye. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Son bir ilmeğim kaldı. Yine ipimi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmedim. Bakın burada modele siyah ile başlamıştık. Burada da siyah ile bitirdik. Modelimiz böylece tamamlandı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Krem ipimize geçeceğiz hanımlar. Artık patiğimizin diğer kenarını krem ipimiz ile öreceğiz. Yine hemen ikinci ilmeğimi ördükten sonra siyah ipimi de kesiyorum. Artık bu iplerle işimiz kalmadı. Şöyle bu siyah ipimin ucunu da kremime düğümlüyorum. İlmeklerimin tamamını şimdi krem ipim ile öreceğim. Artık model kurulumu yok. 22 ilmek üzerinden krem ipimiz ile haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine haroşalarıma devam ediyorum. İlmeklerimi krem ipim ile düz yani haroşa olarak örüyorum. Patiğimizin diğer kenarına böylece geçiş yapmış olduk. Bu defa sonuncu ilmeğimi de ördüm. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapmayacağım. Krem ile devam edeceğim. Bakın burada krem ile bir diş haroşamız oluştu. Patiğimin şu diğer kenarına 22 diş haroşa örmüştüm. Buraya da aynı sayıda haroşalarımı öreceğim. Sizler şu bölüme kaç sıra haroşa ördüyseniz bu kenara da aynı sayıda haroşalarınızı yapın gelin hanımlar. Ardından buluşalım. Kesimimizi yapacağız. Evet hanımlar, 22 sıra haroşamı ördüm geldim, artık ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini yapacağız. Biraz gevşek yani esnek bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin arka bölümünü örerken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bu nedenle gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını bu şekilde kesiyorum. Son bir ilmek kaldı. Onu da kestim. İlmeği yarım aldım, düzelteyim. Bu şekilde. Burası açılmasın, sıkı ve sağlam olsun diye 2 tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum hanımlar. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi şu geniş bölümden ilmekler çıkararak tabana geçiş yapacağız. Bunun için de şöyle bir tık uzun şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen şurada ilk kenar ilmek yerine hemen şuraya ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlk ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Bu şekilde. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız hanımlar. Hemen ikinci ilmeğimi çıkarttıktan sonra hemen ipimin ucunu düğümlüyorum. Sırasıyla ilmek çıkartmaya devam edeceğim. 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim. 5. 6, 7. Bu şekilde bu uçtan şu diğer uca kadar ilmekler çıkaracağız. Ben bu uçtan diğer uca toplamda 85 ilmek çıkarttım. Siz şuralardaki haroşa sayılarını fazla ya da eksik yaptıysanız ilmek sayınız değişecektir. 81 olur ya da 89 olur. Benden 5-6 ilmek fazla ya da eksik olabilir. Şimdi bu uçtan diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar 85 ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum.
Devamındaki ilmeklerimi yine düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Şişimde 85 ilmeğim vardı. 85 ilmekten buruna 7 ilmek ayıracağım. Geriye 78 ilmeğimiz kalıyor. Hesaplama böyle yapılacak. Toplam ilmek sayısından burun için 7 ilmeği çıkaracaksınız. Kalan ilmeği de 2'ye böleceksiniz. 2 yana eşit paylaştırmak için. Ben 78 ilmeği de 2 yana paylaştırınca kenarlara 39'ar ilmek düştü hanımlar. Bu aşamada burunu yapabilmek için kenar ilmeğini aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 39 ilmeğimizi örelim gelelim. 39 ilmeğimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda şu sol kenarda da 39 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmekten sonra geri döndüm. İpimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeği ördüm, tekrar geri dönüyorum. 7 ilmek ile ortaya bir diş haroşamız oluştu. Tabanda 11 ilmek olana kadar yanlardan her sırada birer ilmek ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim, 8 oldu. Ardından geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de şu kenardan örerek ekledim ortaya, 9 oldu. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ekledim, 10 etti. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan alarak ekledim ortaya, 11 oldu. Artık 11 ilmek ile taban kesimine başlayacağız. 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini kestim. Geri dönüyorum kesimden sonra. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini kesiyorum. Yapacağımız işlem bu. 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesimimizi yapacağız hanımlar. Tekrardan 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra yine döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yanındakini de aldım. İkisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 11 ilmek ile bu şekilde yapılacak hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde kenarlarda 2'şer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı yanlarda 2'şer ilmek kalana kadar sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü ördüm geldim. Bakın şöyle yanlarda 2'şer tane ilmeğim kaldı. Şöyle bu 2 ilmeğimi şişime aldım. Şimdi tekrardan tabanımızı örmeye devam edeceğiz. Ekstra kesimlerimiz de olacak. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 10 ilmeğimi öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yanındakini de aldım. İkisini kesiyorum. Bu kenarda bir ilmeğimiz kaldı. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Ardından burada bir kesim yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek ördüm. Topuk bölümünde böyle bir kesim yaptık. Şimdi şu tabanda son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Kenardaki 2 ilmek hariç. Öndeki 3 ilmeği ördüm. Bakın son 4 ilmek kaldı. Yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncuyu örerken kenardan da bir ilmek alarak ikisini kestim. Bakın yanlarda son birer ilmek kaldı.
Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Burada son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeği de keseceğim. Bakın son 2 ilmek, ikisini keserek örüyorum. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şu tabanda son 4 kalana kadar öreceğiz. Yani öndeki 1 ilmeğimi de ördüm. Ardından bakın şu kenardaki ilmek hariç son 4 var. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki 1 ilmeği düz ördüm. Bu son 2 ilmeğimi de keserek örüyorum. Tekrar şöyle geri döndüm. Burada 7 ilmek kaldı. Artık bu 7 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz hanımlar. Bu aşamada yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Son 2 kalana kadar örüyorum. Yani ilk 5 ilmeğimi ördüm. Burada son 2 kaldı. Bu son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi 6 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın hemen sırayla kenar ilmek yerleri var. Buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 7 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz, hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğe kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri döneceğim, ön yüzde çıkaracağım. Bakın hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerimde, şurada bakın. Şu bölümde. Burada da ilmeğin 2 kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Diğer ilmeklerimi yine öreceğim. Son 2 kalana kadar. Yine son 2'yi kestim. Bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. Son 2 kalana kadar örüyorum. Son 2'yi kesiyorum. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüyoruz. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası 7 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu işleme buralarda son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şurada 2 uca gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin şu arka bölümünü tamamladım geldim. İlmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak kesme işlemini yapıyorum. Şuradaki ipimizin ucu vardı. Onu da gizleyerek götüreyim. Bu şekilde patiğimizin örgü olan bölümünü tamamlamış olduk. İpi gizleyeceğim derken sonradan böyle gizleme durumunda kalmıyoruz. Rahatlık oluyor bu şekilde yapınca. Evet, ilmeklerimizi kestim. Şu kenarda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine batarak burayı düzlüyorum. Bir tane de zincir çektim. İpimi kestim. Hemen şu iplerimizin uçlarını da buraya gizleyelim hanımlar. Ayağı giydikten sonra bu ipler çıkmasın. Arka ilmek aralarına girerek iplerimin uçlarını şöyle gizliyorum. Videonun bu bölümü de akşam saatlerine denk geldiği için renkler biraz farklı çıkabilir. Lambanın ışığından kaynaklı. Evet. Uçlarımızı gizledik. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Bir de patiğimizin kenarına şöyle boğaz kısmı değerli toplu dursun diye siyah ipimiz ile tek sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Hemen siyah ipimi alıyorum elime. Şöyle öncelikle siyah ipimle şöyle bir ilmek oluşturdum tığım ile. Topuğunu yeniden yapayım, açıldı. Bir güzel sıkıyorum bunu. Bu topuğumuzu kestiğimiz yerden itibaren ilmeğimi hemen şuraya sabitledim. Yapacağım işlem şu. İpimi hanımlar, şöyle ilmeğimi bir düzgün alayım. İpimi tığıma doluyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkarıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine yine bakın ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkarıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz. Sık iğne tekniğiyle. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde hanımlar. Şöyle. Patiğimizin çevresini bu şekilde dolanacağız ta ki ilk başladığımız yere kadar. Şimdi kenar oyamızı yapalım gelelim.
Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım. Geldim şuraya bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Kenar oyamızı da böylece tamamlamış olduk. Şu siyah ilmek aralarına girerek yine bu siyah ipimin ucunu da gizliyorum. Şöyle. Evet bakın hanımlar, patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle patiğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet hoş, temiz bir görüntüsü var. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Çok güzel, kolay, şık bir model oldu hanımlar. Hem çeyiz için uygun hem günlük kullanım için uygun. Böyle bir model yaparak sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte patiğimizin kenarları, ön bölümü, diğer kenarımız, taban taban bölümümüz. Bakın arka bölümümüz böyle. Model bu şekilde. Dikişsiz olması itibariyle de çok kullanışlı bir yapısı var. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.